Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır beklenilen, daha önce de kanalımda anlattığım 2-6 yaş arası çantanın büyük boyunu 6 yaş sonrası ve yetişkin genç kızların da yani yetişkinlerin de kullanabileceği bir çanta modelinin anlatımını yapacağım. Şöyle çanta hakkında hızlıca bilgi vermek istiyorum. E, Göründüğü gibi önde 4 tane yine motif, diğer çantada 14 motifi de aynı ebatlarda örmüştük. Tabana, yanlara, sırta. Bunu da sırtta düz kullandım. O yüzden motifleri detaylıca biraz uzun sürmesini istemiyorum. Hızlıca geçmek istiyorum. Tabanda yine düz bir motif kullandım. Gerek duymadık gül motif olmasına, sadece önde ve tabanlar yan kenarlarında güllü motif kullandık. Bir de kapak kısmında kapak motifinde kullandık. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum kulp kısmını da arkadaşlar. Ben böyle astarladım. Zaten ördüğümde de bu bilgileri vereceğim. Astarlamamın amacı yetişkin olduğu için içine konulacak malzeme ağırlığından dolayı da esnemesin, daha sağlam olsun diye gayet kullanışlı bir şekilde astarlı yaparsanız daha güzel olur. Astar kısmını ben size gösteremeyeceğim. Ben de terzim astarlattım. Ama eğer astar elde nasıl dikilir diye merak edenler oluyorsa sorarsanız bana, YouTube'da aramalarda girerseniz el ile astar dikimi bulabilirsiniz. Astar dikimini çantalara. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Bakın çıt çıt diktim. Böyle mıknatıslı bir çıt çıt, gayet güzel bağcıyla birlikte. Yine içerisine astar, iki cepli bir astar koydurdum. Çok güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Hemen hızlıca çantamızı motiflerinden, öncelikle şu öndeki güllü motifimizden başlayarak yapalım. Malzemem de şöyle tığım 2 numara, 2 milim, yani 2 milim bir tığ kullandım arkadaşlar, 2 numara. Hemen iplerim Alize Cotton Gold, şöyle sarı renkle yapacağım. Şimdi güllerini sarı kullanacağım. Yine yeşil kısmında yeşil. Ana renk olarak yine bu renk kullanacağım. Bu renkte yine Alize Cotton Gold. Renk numarası da 67. Renk numarası 67. Yeşil de sarı da hepsi Alize Cotton Gold. Şöyle yabancı izleyicilerim için de şu ip numarası, bu sarı rengin renk numarası arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz merak edenler için. Şurada ip bilgileri yazıyor. Yine sorulan bir soru. Özellikle de yabancı izleyicilerim için gösteriyorum bunu. İp uzunluğu, kalınlığı, ip hakkında bilgiler buradan bakabilirsiniz. Farklı iplerle de farklı tığ numarasıyla da örebilirsiniz. Sizin eliniz hangisine yatkınsa, ama ben kullandığım malzemeyi bu şekilde sizlerle paylaştım. Hemen gül kısmından başlıyoruz. Şöyle sihirli bir halka yaparak 2 zincir çekiyorum. Bu halka içerisine çektiğim 2 zincirden sonra 8 adet çakma sık iğne yapıyorum. Tek seferde çıkıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen orta kısmını sıkılaştırıp zincir başına kaydırma tekniğiyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada 1, 2, 3 bırakıp şu üçüncü arada 2 çakma sık iğnemiz bırakıp üçüncüye sabitledim. 4 zincir çektim. 1, 2, üçüncüye sabitledim. 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, zaten diğeri de şöyle sonuncuya denk geliyor arkadaşlar. Bakın 1, 2 tam dibine denk geliyor. Buraya sabitliyorum. 4 zincirle oluşturduğumuz böyle 3 tane boşluğumuz. Gülümüzün orta kısmı bu. Hemen 4 zincir içerisine geçiş yapıyorum sık iğne ile. Bir sık iğne, bir çakma sık iğne.
Sonrasında 4 adet ikili trabzan. 2 seferde çıktığımız ikili trabzanlarımızdan 4 adet yapıyoruz. 3 4. Yanına bir çakma sık iğne ve bir sık iğne ile kapatıyoruz. İlk yaprağımız oluştu. Diğer 4 zincirlik olan boşluğa hemen sık iğne ile geçiş yaptım. Yine bir çakma sık iğne, 4 adet ikili trabzan, 2 3 4, bir sık iğne, çakma sık iğne, 1 2 3 4 adet ikili trabzan. Yine bir çakma sık iğne ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Yine sık iğne ile bir çakma sık iğne, 4 adet ikili trabzan. Yani 2 seferde çıkıyorum. Bakın. Her seferinde başını alıyorum. Önce 2, sonra 2. Yine bir çakma sık iğne ve bir sık iğne ile kapattım. Bu gülümüzün orta kısmı oluştu. 3 yapraktan hemen şöyle arkasını çevirip şu bel kısmına kaydırma ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim yine. Bakın arkadaşlar, burada şu aralarda 2 tane bırakmıştık ya, şu orta kısmında, bu ikinci ilmeğin ikincisine batarak bu 4 zincirimi oraya sabitliyorum. 1 2 3 4. Bu 4 zinciri de şöyle tam bel kısmından arkadaşlar şöyle netleşirse, şu bel kısmından yine arkadan kapattım. 1 2 3 4. Yine hemen bu tarafını çeviriyorum. Bu aradaki şu altta ikinciye sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bu bel kısmına sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu aradaki ikinci ilmeğe sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen ilk oluşturduğum 4 zincirin direkt içerisine bir sık iğne ile geçiş yaptım. Yani gülümüzün ikinci sırasında bu şekilde 6 tane boşluğumuz oluşacak ve bir sık iğne yaptık. İkincisi yine çakma sık iğne. Bu sırada bu boşluklar içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5. Bir çakma sık iğne ve bir sık iğne ile kapattık. Yine direkt yanındaki boşluğa sık iğne ile geçiş yaptım. Bir çakma sık iğne ve 5 adet ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Bir çakma sık iğne, tek seferde çıkıyorum. Bir tane sık iğne. Yine geçişlerde direkt diğer boşluğa sık iğne ile geçiş yaptım. Gülümüzün ikinci sırasında bu boşlukları komple bu sonuna kadar aynı burada yaptığımız gibi örelim. Evet, sonuna geldik. Son yaprağımızı da yapıp yine aynı önceki sırada yaptığımız gibi şöyle arka beline kaydırarak geçiş yaptım. 1 2 zincir çektim. Şimdi burada 2 zincir çekiyoruz. İlk etapta şöyle arkadaşlar, şu yaprağın tam ortasını bulup arasından geçiriyoruz. Burada yaprak ortasına geçiş yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu kez. Bu kez hemen direkt karşıdaki yine yaprağın şu orta kısmını ortalıyoruz. Belinden bakın sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine orta kısmını
bulup belinden kapatıyorum. Yine burada 6 tane boşluğumuz olacak. 4 5 zincirle oluşturuyoruz bu boşlukları. Her boşluğu da böyle yaprak arasına sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sondan önceki 1 2 3 4 5 ve yine bu iki zinciri saymıyoruz. Biz onu buraya geçiş için çekmiştik. Tam ortayı bulmak için direkt bu ilk çektiğim 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile yine geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane boşluğumuz oldu. İlk sık iğnemizi yaptık. Son sıramız yaprak sırasında, gülümüzde. İkinci çakma sık iğne. Bu son sıramızda da 6 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 6. Bakın, sık iğne, çakma sık iğne, 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan. Yine bir çakma sık iğne ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Aynı direkt buraya sık iğne ile geçtik. Bir çakma sık iğne, 6 ikili trabzan, bir çakma sık iğne, bir sık iğne şeklinde sonuna kadar devam edelim. Yaprağımız ilk yaptığımız gibi bu boşluklara 6 adet daha yaprak oluşacak. Evet, sonuna kadar geldik. Bakın, bu şekilde yine 6 adet yaprağımızı yaptık ve arkadan yine şu bel kısmına sabitleyip kaydırma tekniğiyle bir zincir çekiyorum. Burada yaprağımı keseceğim. Pardon, gülümü burada kesiyorum. İplerimizi temizleyelim ve yeşil kısmına geçiş yapalım. Evet, şimdi yeşil ipimi aldım. Hemen yapraklarımızın herhangi bir yaprağımızdan şöyle sık iğne değil, çakma sık iğne değil, ilk değil, ikinci trabzan yaptığımız ikinci trabzana şöyle 1 2 3 zincir çektim. İpimizi de arkadan yürüterek aynı yere 2 tane de ikili trabzan yaparak baştaki 3 zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 1 2 tane ilmek bırakıp üçüncüye sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Yine burada ilk sık iğne değil, çakma sık iğne değil, ikinciye, yani 1 2 3 dördüncü oluyor. Ama ikinci trabzan sayıyoruz buradan. 1 2 3 zincir çektim. Yine arada 2 ilmek bırakıyorum. Üçüncüye yine köşemizi oluşturuyoruz. Aynı yere 3 adet ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan. Burada da yine köşemiz oldu. 1 2 3 zincir çektim. Karşıdaki yaprağı 1 2 3 4, dördüncüye ikinci trabzana denk geliyor. 1 2 3, arada 2 ilmek bırakıyorum. Yine üçüncüye burada geçiş yaptım. 3 zincir çektim. Yine bu yaprağın dördüncüsüne sayıyoruz. Bakın 1 2 3 4. Ama trabzan olarak da ikinci trabzana denk geliyor. Burada da yine köşemizi oluşturacağız. 3 adet ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 adet ikili trabzan, 1 2 3 zincir, 2 ilmek bırakıyorum. Üçüncüye sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir, karşıya geçiyorum. Yine 1 2 3, dördüncüye geçiş yaptım.
Bu karşı yaprakları her geçişte dördüncüye batıyoruz arkadaşlar. Yine bu yapraklarda olduğumuz zaman da 2 ilmek bırakıp üçüncüye. Zaten sıramızı takip ederseniz yanlışlık olmaz. O nedenle karışıklık olmasın diye bu yeşil kısmını gösteriyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere üçüncü köşemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Üç zincir çektim. 1 2 3 dördüncüye, bakın şöyle göstermek istiyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 2 ilmek bırakıp üçüncüye 3 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Burası da köşemiz oluyor. Köşemizin sağ kalan 3 trabzanını bu bitirmede, yani sona geldiğimizde yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Çektiğim zincir değil de şu yanındaki trabzana kapattım. İpimi kesiyorum burada. Bu yeşil kısmını da tamamladık. Yani eğer güllü motif yapacaksanız bu gayet tam sayıları ideal. Yine arkadaşım Selker tanıdı, yani bilenler bilir, Instagram sayfasından Emin arkadaşımın yine sayılarıyla onun yapmış olduğu gibi onun tarifiyle sizlere de anlatımını yapıyorum. Hemen şimdi açık renk kısmına geçiş yapıyorum. Motifimize başlayalım. Zaman kaybetmeden arkadaşlar şu ipimi hemen geçireyim şu kısımdan. İpimi arka tarafa aldım. Biraz kamera önünde elim kameraya değdiği için rahat yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden durduruyorum. Hemen ipimi 2 kez doladım tığıma. Birleştirmeyi farklı yapacağız bu kez arkadaşlar. Şöyle ipimi arkadan sabitledim elimle. Alt tarafa doğru aldım. 2 seferde çıktım. Bu ilk trabzan sayıyoruz. Yine köşeden başlıyoruz ama sol taraftaki 3 trabzanı yapıyoruz. Aynı burada yeşilde başladığımız gibi bitirmeye yakın bu 3 tanesini yapacağız. Hemen zincir çekmiyorum. Direkt bu çektiğim 3 zincir içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Zaten motifimizin kenar kısımlarında anlaşılmayacak çok pek bir yeri yok arkadaşlar. İplerimizi de arkada diğer boşluğa geçiş yaptım. 3 trabzanda aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Diğer boşluğa geçiş yaptım. 2 3 İpleri sonra temizleyeceğiz. Hemen köşeye geçtim yine. Hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 3 yine zincir çekmeden bu boşluklara bakın, buraya kadar örelim. 1 2 3 aradaki şu üçer zincirlerin içlerine üçer tane trabzan, aralarda zincir yok ve köşeleri yaparak sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın gülümüzün açık renkli ördüğümüz ilk sırasının sonuna geldik. Şimdi buradaki köşemiz 1 2 3 tane trabzanı yaptık. Birleştirmeyi yapacağız şimdi. Birleştirmelerde bir tane zincir çektim. Devam eden birleştirmelerde bu şekilde, ama altta 2 zincir çekip kaydırma ile bitirmiştim. Burada sürekli devam edeceğimiz için arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Hemen bu baştaki zincir değil, yanındaki trabzan tepesine sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çektim bu kez. Hemen
Buraya çektiğim 2 zincirden sonra 2 tane trabzan, ikili trabzan yaptım. Yine bu tarafını yapmış olduk. Direkt geçiş yapıyorum. Yine aralarda zincir çekmiyoruz. Bu sırada 4 tane boşluğumuz olmuştu. Bu 4 boşluğa yine üçerli trabzanlar yapacağız. 1 2 3 4. Alt sırada yeşilde 3 boşluktu. Burada da 1 artı 4 boşluğa yine üçerli trabzanlarımız olacak bu şekilde. Burada 3 adet üçerli trabzan yaptık. Bu sırada da göstereyim. Köşeye kadar örelim birlikte. Yani arttırmalarımız zaten diğer motifte de göstermiştim size. Çok basit. Aralarda zincir kesinlikle çekmiyoruz. Direkt boşluğa geçiyoruz. 3 1 2 3 köşeye geçtik. 2 3 arkadaşlar, buralar köşe, bakın burada 4 boşluğa 4 tane, yani 4 boşluğa üçerli trabzanlar oldu. Bir üst sırada da bakın 1 2 3 4 5 boşluk, böyle böyle artırmamız devam edecek. Şimdi şuraya kadar örelim. Ben burada bir tekrar şu birleştirmeyi göstereceğim, sonrasında devam edeceğiz. Sonuna geldim. Yine burada 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 yine bir zincir çektim ve ikinci trabzana sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim, 2 adet trabzan yapıp yine boşlukları doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda ben şöyle bir tane hazırlamıştım arkadaşlar, göstermek istiyorum. Bakın toplamda köşelerden sayarsak açık renkli kısmı 1 2 3 4 5 sıra, yine buradan da 5 sıra, ama şöyle arttırma yerlerinden sayarsak da bakın köşeleri saymıyorum, 1 2 3 4 5 6 7 yere üçerli trabzan doldum. Yani bu üçerli trabzanlar 7 kez olduğu zaman da motifimizi kesiyoruz. Hemen örelim, devam edelim sonuna kadar ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim ben. Hemen şöyle son köşeyi yapıp, burayı göstermemdeki amacım size köşeyi yaptığımda hani birleştirmelerde bir zincir çekip sık iğne ile bağlıyorduk. Şimdi şu son köşelerde de 2 zincir çekeceğim. İpim de bittiği için düğüm atmak zorunda kaldım ama yetecek herhalde. Şimdi 3 zincir çektim. Normalde bir zincir çekip böyle sık iğne ile bağlıyorduk ya. Şimdi bakın 2 zincirle sonunda, bu motiflerimizin sonunda 2 zincir çekiyorum ve kaydırmayla kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Motifimizi tamamladık. İplerimi de temizledim arkadan. Bu şekilde ön tarafta motiflerimizi 4 adet yapıyoruz arkadaşlar. 4 adet bu motiften hazırlayalım. Ben size bunun ölçüsünü de söylemek istiyorum. Merak edenler belki vardır. Sorularda geliyor zaten. Ölçüsü şöyle. Bakın 13,5 santim. Motifimizin ölçüsü şöyle, biraz düzeltmek istiyorum. 13,5 santim ya da 13 diyelim. Yine aynı 13'e 13 oluyor. Göstereyim. Evet, ölçüsü bu şekilde arkadaşlar. Motiflerimizi 5 sıra açık renkli olan kısmını yapıyoruz. Buradan sayarken 5 sıra olacak. Arttırmalarda zaten gösterdim. 4 adet bundan örüyoruz ön kısmını. Sonra arka motifsiz, gülsüz kısmına, düz kısmına o motifleri size göstereceğim. Orta kısmının başlangıcını devam edeceğiz. 4 tane ön kısmını hazırladım. Sizlerle birlikte ördünüz, hazır ettiniz diye düşünüyorum. Hemen 4 motifimi şöyle kenara alıyorum. Bu ön kısmı
için olacak. Şöyle 2 2 eklerken çantamızın ön tarafının motifleri, bunları kenara alıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Arkadaki düz motifini öreceğiz. Hemen açık renk ipimi alıyorum ve arkadaki motifimize hemen sihirli bir halka yapıyorum. Bu kez ortasında gül olmadan düz bir motif öreceğiz. 2 zincir çektim. Bu halka içerisine 2 tane daha trabzan yaptım. Çektiğim 2 zincirle birlikte. 2 zincir çektim. Yine 3 trabzan. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 zincir çektim. Yine 3 adet ikili trabzan. Halkamı şöyle küçültmek istiyorum. 2 zincir çektim. Yine 3 adet ikili trabzan örerek en orta kısmını bu şekilde başlıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve birleştirmede bir zincir çekiyorum. Özür dilerim. Ve çektiğim 2 zincir değil, baştaki yanındaki trabzanın yaptığım trabzan tepesine sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Bakın orta kısmı bu şekilde yaptık. 1-2 zincir çektim. Yine burada aynı motifin kenarlarında yaptığımız gibi şimdi köşemizin bu tarafta kalan bölümünü yapacağız. Direkt zincir çekmeden diğer 2 zincirle oluşturduğumuz boşluğa şimdi ikinci köşemizi yapacağız. Aynı yere 2 zincir çekerek yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Zaten ördükçe belirginleşecektir. Yine zincir çekmeden bu 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Aynı yere 3 adet ikili trabzan, belirginleşiyor gittikçe. Hemen 2 zincir daha çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bir sıra, bir iki sıra daha size gösterip zaten çözeceksiniz. 3 ilmek kaçırdım, kusura bakmayın. 2 3 2 zincir çektim. Aynı köşeye, yani bu üçüncü köşemiz oluyor arkadaşlar. Köşelerimizi oluşturuyoruz. Yine zincir çekmeden bakın burada yaptığım köşemin bu tarafta sağda kalan yine birleştirmeden önceki 3 trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzanı yaptık. Bir zincir çektik ve hemen yanındaki trabzana sık iğne ile kapattık. Ortadan başladığımız orta kısmı şöyle elimin içinde gösterirsem daha net belirgin anlaşılacak. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiş yapıyorum. 2 trabzan yaparak yine aralarda bakın burada şimdi bir boşluğumuz oldu. Yani bu boşluklar arttırarak devam edeceğiz. İlk boşluğumuzun yani ilk 3 trabzanımızı yapıyoruz buraya. Köşelerin ortalarında kalan üçerli trabzanlarımızın ilkini burada yapmış olduk. Şimdi yine zincir çekmeden köşemize geçiyoruz. Köşe oluyor buralar. Bir tane daha trabzan, 2 zincir, yine 3 trabzan yapıyoruz aynı yere. Köşeler hep üst üste bu şekilde sırasıyla devam edecek. Yine bu aradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Köşelerin ortalarına, yani aralarına gelecek kısımlar. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bakın bu köşemizin bu tarafı şöyle aralarda yine arttırmamız olan kısımlarda birer tane şöyle üçerli trabzanlar denk gelecek köşelerin ortalarına. Sonuna kadar devam edelim. Evet, son birleştirme yerindeki bu köşeye geldik. Hemen yine zincir çekmeden geçiş yaptım. 3 trabzanımızı yapıyoruz ve bir zincir çekerek yine burada
ikinci trabzana, yani çektiğimiz zincirin yanındaki trabzana her seferinde bu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. Yani bitirmeden önceki eklemelerimiz, birleştirmelerimiz bu. Zaten diğer güllü motifte de göstermiştim. En son bitirmede direkt 2 zincir çekip kaydırmayla bitiriyoruz. 2 zincir çektim yine başlarken. Bu sırayı da gösterdiğim zaman anlamış olacaksınız. Motifimiz zaten daha da belirginleşecek. Yine bakın buradaki köşelerden sonraki aralarda oluşan üçerli trabzanlarımız bakın 2 adet oldu. Birincisi buraya yaptık 3 trabzan. İkincisi de bu boşluğa. Bu şekilde her sırada bir arttırarak artırma oluyor. Yine köşeye geldik. Köşemizi ilk 3 trabzanını yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere 3 trabzan daha yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde yine gelelim. Motifimiz daha da belirginleşmiş olacak arkadaşlar. Evet, sonuna yine geldik. Köşenin, yani ilk köşemizin sonundaki bu tarafta kalan 3 trabzanımızı yine yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve birleştirmeyi sık iğne ile kapatıyoruz. 1-2 zincir çektim, yine içerisine 2 trabzan daha yaparak 1-3 sıraya geçtim. Evet arkadaşlar, bu da düz olan motifimiz. Şöyle elimin içinde, avucumun içinde daha çok net belli oluyor. İsterseniz ekran görüntüsü alarak iyice inceleyebilirsiniz. Ben şimdi bir tane hazırlamıştım. Sayılarını size söyleyeceğim. Siz de ne kadar öreceğinizi göstereceğim. Sonrasında zaten daha aynı sistemle ilerliyoruz. Bakın şu orta kısmından başlarsak, tam köşe sayarsak şu ikiliyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane köşe olana kadar, 9 sıra olana kadar örüyoruz. Ama o kafa karışıklığı olmasın, çünkü diğeri güllü olduğu için orta kısmı belki sayma kafa karıştırır. Yine biz şuradan baz alırsak köşeleri saymıyoruz. Bakın aynı güllü motifte yaptığımız artırma kadar 1 2 3 4 5 6 7, şu yani arada kalan üçerli trabzanlarımız 7 kez tekrarlayana dek artırmamız devam ediyor. Biz kaçta bırakmıştık göstermek istiyorum. Bakın 2'de bırakmıştık. Bu köşelerde aralarda kalan bir alt sırada bu 2, 3 bir üst sırada bu boşluklara 3 denk gelecek. Bu şekilde arttırarak 7 olana dek devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yine göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz net bir şekilde sayılarına bakmak için. Şimdi ben bundan arkası için de yine önde 4 güllü motif oluşturduk. Bu motiften de 4 tane örelim. Siz de benimle birlikte örün. Ben de örmeye devam edip bitirip sonrasında yan motiflerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben arka tarafı içinde bu şekilde 4 tane motifimi tamamladım. Siz de ördünüz tahmin ediyorum. Birleştirmeden önce arka motiflerimizi de hazırlayalım. Önce 4 tane ön motifimizi hazırladık. Sonra da arka için 4 motif yapıyoruz yine. Onları da kenara alıyoruz. Şimdi yan taraflarına geçtik. Yan motiflerini yapmaya başlayacağız. Öncelikle yine ben şöyle gülümü hazırlamıştım. Zaten aynı şu ortada güllü motifimizde ne yaptıysak yani güllü motifimizin gülü aynı şekilde başlarken ilk baştaki yeşil kısmını da aynı örüyoruz. Gülünü de aynı örüyoruz. Çok hiçbir fark, yani bir eksik arttırma gibi bir şey yok. Birebir aynısını ördükten sonra şimdi kenardaki işleme başlıyoruz. Kenar kısmını da aynı şekilde yine başlangıçta 2 kez tığıma ipimi doluyorum. Herhangi bir köşeden, ben yine bitirdiğim köşeden şu ipimi de arkada alıyorum, parmağımla şöyle sabitliyorum. Ve 2 kez de çıkıyorum. Bu ilk sırayı yine aynı güllü motifin kenarlarını nasıl başladıysak arkadaşlar sonuna kadar gelelim. O şekilde
Hiçbir değişiklik yok. Sade üst tarafa doğru göstereceğim farklılık neresi, yani hangi kısmındaysa orayı göstereceğim. Çünkü video çok uzun sürebilir. Yani bir farkı yok. Dediğim gibi değişiklik yok. Bu iplerimizi de arkadan temizleyeceğiz. Güllü kısmın şu orta kısmı nasıl yaptıysak arkadaşlar, aynı şekilde bu ilk sırayı örelim ve devam edeceğiz. Aralarda şuralara 3 tane trabzan, köşeleri yine bu şekilde örüyoruz. Araları da üçerli trabzanlar örüyoruz şu 3 boşluğa da. Evet arkadaşlar, bakın aynı güllü motifimizi, ilk başta yaptığımız güllü motifimizin ilk sırası gibi ördüm. Birebir aynısı. Yine köşeye geldim. 1 2 3 ve bir zincir çekip burada aynı şekilde kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum bu kez arkadaşlar. Şimdi üst tarafa 1 2 tane trabzan yaptım ve aradaki boşluğa 2 trabzan yaptım. 3 trabzan, özür dilerim. Aradaki boşluğa zincir çekmeden geçiş yapıyoruz. 3 trabzan, 3 trabzan, 1 2 3 trabzan. Şimdi bu köşeye geldik. Bu köşeye 3 trabzan yapıyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen bu aradaki boşluğa trabzan yaparak geçiş yaptım arkadaşlar. Yine şöyle ekranımı düzeltmek istiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Yanına 3 trabzan, 3 trabzan, 2 seferde çıkıyorum trabzanlarım arkadaşlar. 1 2 1 2 bu boşluğa da yapıyorum. Bakın bu sırada da şöyle üçerli trabzanlarımız 5 yerde oldu. Bu kenarlarda boşluk kutucuklarımız, bir zincir çektim. Bu çektiğim 3 zincirin içerisine şöyle bir kutucuk oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen bu kez yanında kutucuğa 2 adet trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine boşluklara yaparak 1 2 3 4, burada sonunda da 3 trabzan yapıyoruz. Yani bu sırada da 6 tane üçerli trabzanımız olacak. Sonuna kadar devam edelim. Sonuna da yaptım. Şöyle elimin üzerinde gösterirsem 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar geriye dönüp bu boşluğa direkt 3 trabzan yaparak devam ediyoruz bu sırayı da. Bu sırada bir sırada 6 tane üçerli trabzanımız olacak arkadaşlar. Bir sırada 5 tane. Şimdi bu sırada da bakın ilkini yaptım. 2 3 4 5. Sonuna kadar örelim. Sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve 3 zincirin tam içerisine batıp sabitliyorum. 3 zincir çektim. Bu son sıramız olacak. Yine tam bu kutucuğun içerisinden bu kez 6 boşluğa yapacağız arkadaşlar bu üçerli trabzanları. 2 3 1 2 3 sonuna kadar bu köşede dahil yapalım.
sonuna kadar şöyle göstermek istiyorum. Elimin içinde ekran resmi alarak da şöyle net belirgin bir şekilde arkadaşlar sıra sayısına bakabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. Bu yan motiflerinde şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Bu yaptığım hemen şu trabzanın içerisine ilk iki tane sık iğne yaptım. Bunun içerisine iki tane sık iğne yaptım. Bunun içerisine iki sık iğne, bir, iki, bundan sonrası iki taneye 3 sık iğne yapacağım. Onun nedenini açıklayacağım. 2 2 2, buna 3, buna da 3 yapıyorum. Çünkü eklerken ki sayılarımız denk gelsin diye. Ve şu köşe vardı arkadaşlar, bakın motifimizin köşesi, bir tane de buraya düz bir görüntü olsun diye yapıyoruz. Şimdi hemen her ilmek başına bir sık iğne ile devam ediyoruz sonuna kadar. Toplamda bu kenarda 29 ilmeğimiz olması lazım ki bu kare motiflerimizin eklerken kenarlarına denk gelecek. O kare motiflerimizin kenarları 29 ilmek. Şimdi sayacağız. Sonuna geldim. Zaten iki tane de bu köşelere doluyorduk. Bir taneyi bu taraftaki eklemede yapıyorduk. Bir taneyi de taban kısmına. Bu şekilde yapacağız. Hemen ben kare motifimin şöyle kenar kısmına gelecek olan 29 ilmeğimiz olması lazım. Onu saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 arkadaşlar. Yani demek istediğim şu motif kenarları da 29. Eklerken sayıları denk gelsin diye bu şekilde sık iğneleri sayarak yaptım. Şöyle bunu da sayalım isterseniz. Köşeye gelecek bir tane bu köşeden alacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, bir de bu köşeden alacağız. 29 ilmeğimiz denk geldi. Tabanda da yine bu kısma da 17 tane denk gelmesi gerekiyor. Hemen şimdi bir taneyi bu kenara monte edeceğiz. Köşenin bir ilmeğini de tabana. Bunu sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, bir de buradan alıyoruz bir tanesini, 17. Tabanda dikdörtgen olduğu için arkadaşlar şu kısmı bahsettiğim şurası eklerken şu 17 ilmek olduğu için bunu da 17 olarak sayıyoruz. Kenarlar 29, bu kısa dar olan yerlerde 17 ilmek olacak. Komple kenarlarını aynı burada yaptığımız ilmek sayısına göre 29 sık iğnemiz olacak şekilde, bu kısımda 17 olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve bitirelim motifimizi. Evet arkadaşlar, bu kenarını da 29 saydım. Şu köşeden bir tane alarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Şimdi buradan sonrasında diğer 17 tane ilmek denk getirmemiz lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17.yi de şöyle direkt şu ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batarak kaydırma yapıyoruz. İlmeğim kaçmazsa daha iyi olacaktı. Kaydırma yaparak oluşturduk. Bakın şu olacak. Bir zincir çekiyoruz. 17. ilmeğimizde bu olmuş oluyor. İpimizi kesiyoruz ve yan taraftaki motifleri de tamamlamış olduk. Bu şekilde de 4 adet motifimizi örelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet, 4 adet motifimi ben hazırladım. Sizler de hazır edin arkadaşlar. Bakın bu şekilde eklemesini yapacağız önce.
Sonra da bu kısımları tabana denk gelecek. Bu kısımları zaten çantanın üst tarafına eklemeyi yaparken zaten göreceksiniz. Şimdi motiflerimizin 4 tanesi de bu şekilde, bu ölçülerde 4 adet yan taraflar için motif hazırlıyoruz. Geldik taban kısmına. Taban kısmı da düz uzun dikdörtgen şeklinde öreceğiz. İpimi alıyorum ve 22 adet zincir çekerek başlıyorum. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 adet zincirimizi çektik ve ilmeği aldım tığımın başına arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 şöyle 1 2 3 4 5 altıncıya trabzan yaparak başladım. Bir yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu baştaki boşluğumuz olacak. Bir zincir çekiyorum. Sadece ilk sırada zincir üzerine yaptığım için bir tane zincir atlayıp diğerine bakın göstermek istiyorum. Diğerine yine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir diğerine batıyorum. İkili trabzan, bir diğerine ikili trabzan. Bu şekilde oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. Bir zincir atlayıp diğerine bir trabzan, yanındaki zincire bir adet daha, yanındaki zincire bir adet daha. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Pardon, bir zincir atlayıp yanındakine bir trabzan yapıyorum. Yanındakine bir trabzan, yanındaki ilmeğe de bir trabzan. İlk sırada böyle 4 tane üçerli trabzanlarımız olacak. Başta olacak boşluklarımız. Bir zincir çekiyorum. Zaten sonuna denk geldik. Hemen bir tane zincir atlayıp bu şekilde bir boşluk oluşturduk. Hem başta hem sonda. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Bu boşluğa hemen 3 tane çektiğim zincirle birlikte trabzanımız. Artık zincir çekmeden bu aralarda hemen boşluklara geçiyoruz. Sadece ilk başta bu şekilde yapmam. Daha düz başlangıcı olsun diye yaptım. Başlangıçta bunu yapıyorum. Şimdi aralara aynı motiflerimizin kenarlarında yaptığımız gibi zincir çekmeden geçiş yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve sondaki boşluğumuza da 1 2 3. Bu sırada da 5 yerde üçerli trabzanlarımız oldu. Başlarda yine üçerli trabzanlarımız, bir sıra böyle boşluk, bir sıra böyle trabzan denk gelecek arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen geri dönüp bu şekilde boşluğa geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yakından daha net görünebilir. Taban kısmımızda bu şekilde sayısını vereceğim ben. 1-2 sıra daha ördükten sonra sonuna kadar gelelim buraya. Bakın bu sırada yine başta boşluklar olacak. Baştakini yapmıştık. Burada sonlarda bir zincir çekiyorum ve 3 zincirin tepesine batarak oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Yine bu dibine çektiğim zincirle birlikte 3 trabzan, yine aradaki boşluklara
zincir çekmeden üçer trabzan yapıyoruz. 3 adet ikili trabzanlarımızı sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna da yine 3 trabzanımız denk geldi. 4 zincir çekiyorum. Bu geçişlerde buraya batmak için direkt 3 trabzan yaparak sonuna kadar yine aralara geçiş yapıyoruz. Üçer trabzan. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Çünkü videomu tek parça halinde yüklemek istiyorum. Çok uzun olursa tek parça yüklemesi çok zor oluyor. İki parçaya bölmek istemiyorum. O yüzden hızlıca buraları göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde her sıra bir sırada 5, bir sırada 4 üçerli trabzanlarımız oluyor. Burada bir zincir çekiyorum. Sonda ve kutucuğu oluşturuyorum. Bakın bir sıra kutucuk, bir sırada bu. Bir sıra böyle boşluk, bir sıra üçlü trabzan şeklinde. Böyle elimin üzerine koymak istiyorum. Ekran görüntüsü alıp sayılarına bakabilirsiniz. Şimdi ben bunu size kaç sırasını göstereceğim arkadaşlar, söyleyeceğim. Siz de daha önce hazırlamıştım ben taban. Onu şimdi sizlerle ne kadar uzunlukta öreceğinizi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde uzun bir şekilde ördüm ben. Şöyle daha net görünsün istiyorum. Kaç sıra olduğunu sizlerle şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sıra. Yani hem başlangıçta şöyle köşeleri boşluk, 4 tane üçerli trabzanlarımız, hem bitirdiğimizde yine köşeleri şu boşluk, köşeler kenarlarını döneceğimiz için buraları boşluk denk getirdim. Yine 4 tane trabzanla bitirdim arkadaşlar. Şimdi biz bunun bir sırada şöyle kenarlarını yapacağız arkadaşlar. Böyle bağladım. Bir zincir çekerek yine 1 2 zincir çektim. Köşe olacak burası. Köşemizin bu tarafını böyle burada yapmak istiyorum. Direkt şu boşluğa zincir çekmeden geçiyorum. 3, bu kenarları üçer tane sadece boşluk olan kısımlara trabzan yapıyoruz. Aralarda da zincir çekmiyoruz arkadaşlar. 3 adet ikili trabzan örerek kenar kısımlarını da bu şekilde bir sıra örüyoruz. Çünkü ekleme eklemek için bu şekilde daha düz ilmekler elde etmek daha iyi olur. Eklemek daha kolay olur. O yüzden de tam sonuna kadar böyle örelim. Şu köşeye kadar devam edeceğiz. Köşeye geldim. Çok basit arkadaşlar. Aynı motiflerdeki gibi bu köşeye bir köşe, yani bu boşluğa bir köşe oluşturacağız. Aynı yere 2 zincir çekiyorum. Yine 3 adet trabzan oluşturuyorum. Bakın köşeye döndüğümüz için köşe oluşturduk. Yine buraya 3 adet trabzan yaptığımız bu kısımda zaten başlangıç yeriydi. Ortada araya gizlenmiş oldu. Yani başlangıç gibi durmuyor, belli olmuyor zaten. Hemen şimdi yan motiflerde hani demiştik ki 17 tane ilmek eklemek için taban kısmındaki bu dar yere. Şimdi bakalım, bunu da sayacağız. Hesaplarımız bakalım uyacak mı? Yine bu köşede bir köşe oluşturuyoruz. Şöyle bir şey diyeyim, bir tane eksik olabilir ilmek, yani denk gelmeyebilir. Oldu ki burada bir tane fazla tabanda, burada 17'de tabanda 16 çıktı. Bunu arada örgü örenler zaten bir yere iki kez alarak onu gizleyebiliriz yani. Şöyle saymak istiyorum. Bir tane bu köşeden alacağım eklerken 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17. Bir de bu köşeden alınca yani şu kısmı eklerken birebir denk getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi yine bu köşeye kadar aynı örelim. Şu boşluklara üçer tane trabzan yapalım. Burada yaptığımız şekliyle devam edelim. Köşelerimizde bir üst tarafta köşelerimizde aynı bu köşemizde yaptığımız gibi bir köşe oluşturuyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar, bakın bu başa geldim. Başlarken yaptığım 3 trabzan vardı bu köşede. Şimdi son 3 trabzanı da yapıyorum. 2 zincir çekip, bu çektiğimiz zincir değil, trabzanın tepesine sabitliyorum. Ve bir zincir çekmek istiyorum. Burada ipim bitti. Bir zincir çekip taban kısmını da tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde de taban motifimizi düz bir şekilde hazırlayalım ve iplerimizi temizleyip şimdi kapak kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Hızlıca ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kapak kısmını şöyle ben hazırlamıştım. Aynı, hiçbir değişiklik yok. Şöyle göstermek istiyorum. Güllü motifi nasıl yaptıysak aynı bu büyüklükte, yani bundan sonraki motif, yani şu şekilde güllü motifi devam ettiriyoruz varsayalım. Yani bir farklılık yok. Sadece sayılarını çoğaltarak yapıyoruz. Size kaç sıra öreceğinizi söyleyeyim. Açık renk olan kısmı bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Köşe kısmını 9 sıra yapıyoruz ve bu kısımdan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Köşelerin ortasında kalan şu üçerli trabzanlı kısımları da 11 olana kadar arttırıyorsunuz. Bu şekilde kapağını ben hani tekrar tekrar göstermek istemedim. Birebir aynı motiflerle sadece şu kenar oyasını göstermek istiyorum ben sizlere arkadaşlar. Siz dilerseniz bir sırada, eğer oya yapmayıp da düz istiyorsanız, hani sizin zevkinize kalmış, bir sıra daha örün bunu, yani 10 sıra yapın şu arttırmayı. Bir sıra daha üzerine örün, bir de sık iğne ile kapatın son sırasını. Ben oya yaptığım için bir sıra eksiğin, yani oyaya ayırdım bir sırasında, ideal boyutta oldu. Hemen şimdi ben şöyle oyasını unutup, ben bunu örmüştüm arkadaşlar oyasını biraz, o yüzden bir daha geriye söktüm size göstermek için. Sonunda şöyle bağlıyorduk zaten. Bir, hemen kapattım şöyle, yine aynı şekilde zincir çekmiyorum, direkt şu 3 trabzan var ya, bir sonraki bunun ilkine ikili trabzan yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım ve 3 zincir çektim. Aynı yere kaydırmayla kapattım. İlmeğimi tığıma doladım. Yine bir sonraki 3 tane yaptım bu üçlü trabzanın ilkine batıyorum. 1, aynı yere 2, 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincirle yine aynı yere kaydırmayla kapatıyoruz. Yine tığımı, ipimi doladım. Bir sonraki 3 adet yaptığım trabzanın ilkine, içerisine yani başına batarak 3 tane trabzan yaptım ve aynı yere kaydırmayla kapattım. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde köşeye kadar örelim. Aynı yerlere batarak köşeye geldiğimizde sadece orada göstereceğim köşeyi nasıl dönüş yaptığımı. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Yine ipimi doladım tığıma. Hemen köşenin içerisine 3 adet trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. 3, 1 2 3 zincir çektim. Yine içerisine kapattım. Bu kez ipimi başına alıp arkadaşlar, bakın 2 ilmek atlamak için burada
Şimdi 3 trabzanın yani üçerli trabzanların şu sonuncusunu artık batarak oyasının batış yeri bura olacak. Bu sırada, bu kenarda da böyle, kenarda da böyle olacak. 3 zincir çektim. Şimdi ben göstermek istiyorum. Her seferinde 2 tane atladığımız için bu kenarda da şimdi köşeden sonra böyle denk geldi. 1 2 atlıyoruz. Bu kez de üçerli trabzanın son trabzanına batıyoruz. Burayı da böyle diğer köşeye kadar devam edelim. Sonrasında o köşeyi de dönüş yaptıktan sonra zaten başa kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar, bu köşeye de şimdi geldik. Burada da yine bu 3 trabzanın sonuncusuna batıyoruz. Burada bir motif yapıyoruz. Sonraki de köşeye batmadan hemen ilkine, yani 3 trabzanın ilkine batıyoruz arkadaşlar. Bu iki kenarda da, sağda ve soldaki kenarlarda böyle denk geliyor. Köşeye batmadan geçiş yaptık. Şimdi yine bakın, ilkine batıyoruz. Bu sırayı da böyle üçerli trabzanların ilkine batarak diğer başa kadar örelim. Çünkü artık diğer başta sadece buraya kadar yapıyoruz oyayı. Burayı oya yapmıyoruz. Orası çünkü çantaya monte olacak yer. Burası ağız kısmı olacak. Devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Şu köşeyi de bir tane yapmak istiyorum. Bayağı açık kalıyor. Siz yapmayabilirsiniz de, yaparsak daha iyi olur. Şimdi bir zincir çektim. Hemen şu yanında bu sırayı da her ilmeğe bir tane sık iğne yaparak şu karşıya kadar devam edelim. Bu kısma kadar sık iğne örerek gelelim. Evet arkadaşlar, kapak kısmını da tamamladık. Burayı ben bir sık iğne sırası yaparak buraya kadar geldim. Siz dilerseniz eğer dikmek isterseniz ip bırakın, kesmeden uzunca bir ip, iğne payı. Ama monte ederim derseniz de ben bunu çantanın şu kenar kısmını ördüğümde monte ediyorum arkaya. O yüzden de bırakmıyorum yani ip payı. Şimdi bu kapağını da tamamladık ve parçalarımızı hızlıca oluşturmuş olduk. Hemen kulp kısmını da yapacağım arkadaşlar. Kulpunu başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, 12 zincir çektim kulpu için ve 1 2 3 4 5 beşinciye çantamızın kulp için trabzanımızı yapıyoruz. Yanına ikinci trabzanımızı, bu sırayı sonuna kadar her zincir üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Toplamda 9 adet ikili trabzan olacak. Siz daha kalın olsun istiyorsanız bunu 10 11 trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ben ideal gayet geldi bana. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Dibine değil, bir yanındakine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde eğer astarlayacaksanız trabzanla örün arkadaşlar. Gerek yok çünkü astar dikildiği zaman gayet sağlam oluyor. Ama astar dikmeden kulp kullanacaksanız ya sık iğne ile örün ya da çakma sık iğne ile, ki çünkü trabzan daha böyle araları görünür, esner, gevşek olabilir. Ben astar diktireceğim için trabzanla örüyorum. Sıkıntı olmuyor yani. Astar dikilince hem de zamanımızdan almıyor, daha çabuk ilerliyor.
trabzanlı. Şimdi bu kulp kısmını da arkadaşlar tamamlayalım. Çantamızın motiflerini bu bölümde gayret ettim tek parça olsun diye videom, onu söylemek istiyorum. Ama çok uzun olacak. Çünkü 1 saate aşkın oldu videom. Bunu yüklemiş, yani bunu izlerseniz zaten çantanın bu kısmında sadece motiflerimizi, kapak kısmını, parçalarımızı oluşturduk. Bundan sonraki videoyu da inşallah yüklediğimde birleştirme, dikme işleri, ağız kısmını, sayılarını sonraki videoda bulacaksınız. Çünkü video çok uzun olduğunda kanala yüklemek zor oluyor, sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ben de isterdim tek parça. Diğer videom çanta videosu. 2-6 yaş arası çektiğim küçük çanta için olmuştu ama bu videoda motifler farklılık olduğu için motiflerde hepsini ayrı ayrı göstermek durumunda kaldım. O yüzden de çok uzadı. Yani sadece motiflere bile çok bir zaman ayırmış oldum. O yüzden de affınıza sığınıyorum. Yani iki parçadan ilk parçada böyle akış daha da akıcı oldu bence. Güzel oldu. İlk etapta, ilk kısımda tüm parçalarımızı hazırlıyoruz. Zaten ben diğer videoyu, sonraki videoyu yükleyene kadar siz parçalarınızı hazır etmiş olursunuz. Sonraki videoda da çantamızın tamamını komple tamamlamış oluruz. Bakın bu şekilde trabzanlarla 9 adet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan örerek ben ölçüsünü vereceğim. Bunu uzunluğu 1 metre 45, 1 metre 55 santim aralığında, yani 145 santim, 155 santim. Benim ördüm 150 santim arkadaşlar uzunluğu kulpun. Siz de bu uzunlukta, bu uzunluk arası, yani 145-155 santim arası yapabilirsiniz. Bu şekilde yapın zaten. Yetişkin daha böyle sırtta rahat olması için ben 150 santim ördüm. Şimdi kulpumuzu tamamlayalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, kulpumu ben ördüm ve bitirdim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Uzunluğu bakın böyle gayet uzun bir kulp oldu. Zaten önce astarlaması olacak bu kulpun. Sonrasında dikim işlemine geçeceğiz. Yani eğer terzide astarlatacaksanız kulp çantayı dikmeden vereceksiniz. Kulpumuz da hazır. Parçaları tamamladık. Muhtemelen ben zaten dikme işlemine geçtiğimde kulpum astarlanmış, astarlatmış olacağım. İnşallah o şekilde ayarlayacağım. Şimdi bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Tüm parçalarımızı hazırladık. Motiflerimizi, yan kısımlar için hazırladığım motifler, arka motifler ve ön kısımdaki güllü motiflerimiz, taban kısmı derken bayağı bir örmüş olduk. Videomuzun da zaten saati bayağı uzadı. Hemen bu kısımda motiflerimizi örelim. Ben diğer kısmı yetiştirene kadar, yükleyene kadar sizler hazırlayın parçaları. İnşallah sonraki videoda da çantamızın birleştirme, dikme ve ağız kısmını örme işlemini yapacağız ve tamamlamış olacağız. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız videolarımın devamı için. Çünkü çok emek veriyoruz, çok emek harcıyoruz. İnanın bu çanta belki de 1 aydan aşkın süredir elimde. Çok kişi de zaten bekliyor. Biraz araya işler, yani bazı işler de giriyor, uzadı. O yüzden affınıza sığınıyorum. Kanalıma da destek olursanız abone olup bildirimlerinizi de açık tutarak zil görsellerine basıp açık bildirimlerinizi açıp çektiğim videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle, inşallah sonraki videoda birleştirme videosunda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.